Dostlarım selamlar. Bugün sizlere ekran başından kalkamayacağınız, her biri dizi tarihine damga vurmuş, mutlaka izlemeniz gereken 20 diziden bahsedeceğim. Yabancı dizi izleyen herkesin favori dizileri var. Benim bugünkü amacım yabancı dizi izleyen herkesin mutlaka izlemiş olması gerektiğini düşündüğüm dizileri sizlere önermek ve nedenleriyle anlatmak. Bu listede tanıdığınız ve popüler birçok dizi göreceksiniz. Bunu baştan söyleyeyim ama şunu garanti ediyorum ki bu listede yer alan her dizi efsane statüsünde ve dizi izleyen herkesin mutlaka izlemesi gerekiyor. Videonun sonunda da bu dizilerin kaç tanesini izlediniz yorumlarda mutlaka cevaplarınızı bekliyorum. Öyleyse daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi gelin listemize bakalım. İlk sırada The Sopranos var. The Sopranos, televizyon dünyasında gerçek bir devrim yarattı. Modern anti kahramanların atası olarak bilinen Tony Soprano'nun hayatına yakından bakarak bir mafya liderinin hem suç dünyasındaki soğukkanlı kişiliğini hem de aile hayatındaki savunmasız hallerini gördüğümüz bu dizi psikolojik derinliğiyle izleyenleri büyüledi. James Gandolfini'nin unutulmaz performansıyla hayat bulan Tony Soprano bir mafya babasının yalnızca dış dünyayla değil, içsel savaşlarıyla da mücadele ettiğini ustaca gösteriyor. Neden mutlaka izlenmeli? The Sopranos televizyon dizilerinin sanat olarak kabul edilmesinde büyük rol oynadığı için. Karmaşık karakterleri, çarpıcı senaryosu ve ince işlenmiş temalarıyla sadece bir suç draması değil, aynı zamanda insan psikolojisini ve modern yaşamı irdeleyen derin bir yapım. Özellikle aile içi dinamikler, ahlaki ikilemler ve güç mücadelesi üzerine kurulu olan bu dizi izleyicilere sadece bir mafya hikayesi sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda hayatta kalmanın ne anlama geldiği sorusunu da sorduruyor. Dizi tarihinde bıraktığı etki ise muazzam. The Sopranos bugünkü birçok efsane dizinin önünü açtı. Dizinin açılış müziği bile başlı başına kült bir miras haline geldi. Dizinin en iyi yanıysa The Sopranos izlerken sürekli olarak sizi şaşırtan, derin düşündüren ve her bölümde karakter gelişimini zirveye çıkaran bir tempo olması. Finaliyle hala tartışmaları sürdürse de dizinin sonunu değerlendirmek izleyiciye bırakıldı ve bu da dizinin efsaneler arasındaki yerini perçinledi. İkinci dizi The Wire. The Wire sadece bir televizyon dizisi değil, aynı zamanda bir toplumsal analiz. Baltimore'da geçen bu yapım bir suç dizisinin ötesine geçerek şehrin farklı katmanlarını derinlemesine inceliyor. Polisler, uyuşturucu satıcıları, öğretmenler, gazeteciler, politikacılar hepsi bu dizide adeta bir satranç tahtasının parçaları gibi bir araya geliyorlar. Dizinin her sezonu şehrin farklı bir dinamiğine odaklanarak Amerikan toplumunun iç yüzünü sorgulayan bir hikaye sunuyor. Neden mutlaka izlenmeli? The Wire, gerçeksiz senaryosu ve karakter derinliğiyle tüm zamanların en iyi dizileri arasında kabul ediliyor. Dizi hiçbir zaman siyah beyaz bir bakış açısı sunmuyor. Her karakterin haklı yanları olduğu kadar hatalı yönleri de var. Özellikle McNulty, Stringer Bell ve Omar gibi karakterler televizyon tarihinin unutulmaz figürlerinden. Dizi tarihinde bıraktığı etki devasa. Toplumsal sorunlara böylesine gerçekçi ve çok boyutlu bir bakış atan başka bir dizi daha bilmiyorum. Politikadan eğitim sistemine, yargıdan basına kadar birçok kurumun nasıl çalıştığını ve nasıl başarısız olduğunu gözler önüne seriyor. En iyi yanı The Wire izleyiciye zor sorular sorduruyor ve kolay cevaplar vermiyor. Bu da bizleri düşündüren, çözümlemeye iten bir yapım ortaya koyuyor. Finali de dahil olmak üzere her sezonuyla düşündürmeye ve rahatsız etmeye devam ediyor. Bir toplumun çürümüşlüğünü bu kadar net gösteren bir yapım bulmak hayli zor. Üçüncü sırada Supernatural var. Doğaüstü olayların, kardeşlik bağlarının ve uzun soluklu bir hikayenin peşindeyseniz Supernatural tam size göre. 15 sezon boyunca Winchester kardeşler Sam ve Dean şeytanlarla, hayaletlerle, meleklerle ve her türlü doğaüstü varlıkla savaştılar. Fakat dizi sadece bu yaratıkların peşine düşmekten ibaret değil. Kardeşlerin birbirlerine olan bağlılığı ve fedakarlıkları hikayenin merkezinde yer alıyor ve izleyiciyi de bu bağa ortak ediyor. Neden mutlaka izlenmeli? Supernatural televizyon tarihinin en uzun süre devam eden doğaüstü dizilerinden biri. Kardeşlerin hikayesini 15 yıl boyunca sürdürmek diziyi zaman içinde bir efsaneye dönüştürdü. Mitolojisi, yaratıcı senaryosu ve her sezon daha da derinleşen dünyasıyla izleyicilere sürekli taze ve heyecan verici hikayeler sundular.
Bana göre bu dizinin en iyi yanıysa dizinin kendi dünyasını yaratma başarısı. Supernatural izlerken kendinizi tamamen farklı bir evrende buluyorsunuz. Bu dizi hem korkutucu hem de dokunaklı anlar sunarken bazen güldürebilebiliyor. Winchester kardeşlerin destansı yolculuğuna da tanıklık ediyorsunuz. Dizi, karakter gelişimi ve sürekli evrim geçiren hikaye yapısıyla da izleyicilerini her sezon sonuna kadar ekrana bağlı tutmayı başardı. Sıradaki önerim sizlere Oz olacak. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi hapishane dizisi. HBO'nun cesur ve karanlık yapımı Oswald Eyalet Hapishanesi'nin duvarları içinde dönen hikayeler anlatıyor. İçerideki suçların, gardiyanların ve yönetimin karanlık dünyasını gözler önüne seriyor. Bu dizi izleyiciye mahkumların sadece suçlu olmadığını, aynı zamanda insan olduklarını da gösteriyor. Her bölümde bu karakterlerin duygusal ve fiziksel mücadelelerine tanık oluyorsunuz. Neden mutlaka izlemelisiniz? Oz televizyon dünyasında bir ilk niteliğindeydi. Sert, karanlık ve rahatsız edici temalarıyla izleyiciyi adeta bir yumrukla vurdu. Hapishane yaşamının acımasız gerçeklerini olduğu gibi gösteren bu dizide karakter derinliği ve ahlaki ikilemleriyle de dikkat çekti. Bakın az önce sizlere The Wire ve The Sopranos'tan bahsettim. Eğer bu diziler bu kadar başarılı olduysa ve HBO dediğimiz marka da bugün bu kadar popüler hale gelebildiyse bunun yegane sebeplerinden bir tanesi Oz dizisiydi. Çünkü Oz'daki o gerçekçilik, o her şeyin net olarak gösterilmesi, işlenmesi az önce bahsettiğim o dizilerin de önünü açtı. Bunu net olarak söyleyebilirim. En iyi yanı ise şu. Oz dizisini izlerken aslında sadece bir hapishane dizisi izlemiyorsunuz. Ahlaki sınırların belirsizleştiği bir dünyada insanı tanıyorsunuz. Her dilden, her ırktan ve her inançtan. Böylesine güzel bir imkan sağladığını da belirtmek isterim. Sırada benim favorilerimden biri olan Dexter var. Dexter, televizyonun en ilginç ve sıra dışı anti kahramanlarından birini bizlere sunuyor. Miami'de geçen bu hikayede Dexter Morgan adındaki seri katilin hem adalet için öldüren bir suçlu hem de gündüzleri bir kan analisti olarak nasıl çift hayat sürdüğüne tanık oluyoruz. Dexter'ın içsel dünyasında dolaşırken doğru ve yanlış kavramları arasında gidip gelen bir karakterin baş döndürücü hikayesiyle karşı karşıyayız. Neden mutlaka izlenmeli? Dexter, katilin peşinden gitme fikrini alt üst eden bir yapım. Bir seri katilin perspektifinden anlatılan bu hikayede izleyiciyi empatiye zorlayan bir bakış açısı var. Dexter'ın kendi adalet sistemini kurup suçlara hedef alması diziyi hem ahlaki hem de psikolojik açıdan da çarpıcı bir hale getiriyor. Bugüne kadar dizilerde hep katilin peşindeydik. Bu sefer onun bakış açısıyla olayları izliyoruz. Dizi tarihinde bırakmış olduğu etkiyi de bence şöyle değerlendirebiliriz. Eğer bugün Walter White gibi bir karakteri konuşabiliyorsak, yani bir anti kahramanın sempatiyle sevildiği, beğenildiği, desteklendiği bir dizi dünyasından bahsediyorsak, bunun yegane sebeplerinden biri Dexter Morgan karakteriydi. Bence bunun da yolunu açan dizidir diyebilirim. Dizinin en iyi yanlarına gelecek olursak zaten az önce çok o özgün yanlarından bahsettim. Fakat bunun dışında Dexter'ın o içsel olarak yapmış olduğu monologların da bize aktarılması ve dizinin çekim tekniklerinden tutun görüntü kalitesine kadar, çarpıcı görsellerine kadar ve sahnelerine kadar kusursuz bir şaheser izliyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim. 6. sıradaki önerim sizlere Spartaküs olacak. Antik Roma dönemine ait destansı bir hikaye arıyorsanız Spartaküs tam size göre. Kölelikten gladyatörlüğe, oradan da özgürlük savaşçılığına uzanan Spartaküs'ün hikayesi kan, entrika, ihanet ve intikamla örülü. Dizi sadece tarihi olayları anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu olayları aksiyon dolu sahneler ve unutulmaz karakterlerle büyüleyici bir anlatıma dönüştürüyor. Neden mutlaka izlenmeli? Spartaküs dizilerde aksiyonun nasıl görkemli bir şekilde sunulabileceğini gösteren yapımlardan biri. Muhteşem dövüş koreografileri var, akıllara kazınan diyaloglar var ve sürükleyici hikaye anlatımı da bizleri ekrana kilitlemeye yetiyor. Dizi tarihinde bıraktığı etkinin de büyük olduğunu düşünüyorum. Özellikle tarihsel diziler için çıtayı çok yükseltti ve birçok diziye de ilham verdiğini söyleyebiliriz. Görsel açıdan zengin, epik hikayesi ve entrika dolu anlatımı bence Game of Thrones gibi daha sonra gelen dizilerin de önünü açtı diyebilirim. Ve bana göre en iyi yanıysa aksiyonun hiç ama hiç durmaması. Böyle dizilere bayılıyorum. Sırada House MD var. Modern tıbbın Sherlock Holmes'u olarak bilinen Dr. Gregory House, karmaşık vakaları çözme konusunda bir dahi olabilir. Ancak insan ilişkilerinde de bir o kadar zorlayıcı.
Her bölümde hastalarının teşhis edilmesi zor hastalıklarını çözen Doktor House aynı zamanda da hayatı bizlere sorgulatıyor. Neden mutlaka izlenmeli? House MD bir doktor dizisinin nasıl psikolojik derinliklere inebileceğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bence en iyi yanıysa her bölümde bizleri de sürprizlerle dolu bu teşhis süreçlerine dahil etmesi. Bu noktayı çok beğeniyorum. Sıradaki dizi önerim sizlere Fringe olacak. Eğer bilim kurguya, paralel evrenlere ve açıklanamayan olaylara meraklıysanız Fringe tam size göre. Olivia Dunham, Walter Bishop ve oğlu Peter Bishop'ın liderliğindeki bu FBI ekibi bilimin sınırlarını zorlayan olayları çözerken her adımda daha da karmaşıklaşan bir dünyayla karşı karşıya kalıyor. Neden mutlaka izlemelisiniz? Fringe bilim kurgunun en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Dizi hem klasik bir polisiye formatında başlıyor hem de zamanla kendi evrenini genişleterek paralel dünyalar, zaman yolculukları ve genetik deneyler gibi bilimsel temalarla da derinleşiyor. Ayrıca karakterler arasındaki ilişkiler, özellikle Walter ve Peter'ın karmaşık baba-oğul dinamiği de bence dizinin kalbini oluşturuyor diyebilirim. Günümüzde bu dizinin birçok bilim kurgu temalı diziye de ilham kaynağı olduğunu da düşünüyorum ve konuyu bu kadar karmaşık ve detaylı işlediği halde bu kadar güzel bağlayıp finale ulaşabilen bana göre alanındaki tek dizi. En iyi yanına gelecek olursam, dizide her bölüm işlenen çok farklı ve yaratıcı bir konu bulunması, aynı zamanda her bölümden bağımsız olarak ana bir hikayenin de olması ve bölümlere bu konunun serpiştirilmesi. Bunu da ustalıkla yapıyor ki iddia ediyorum bazı bölümleri var ki film olarak çekilse belki de Oscar ödülünü rahatlıkla alabilir. Sırada bana göre komedi dizileri denildiğinde akla ilk gelen yapım olan Friends var. Eğer eğlenceli, sıcak ve samimi bir dizi arıyorsanız Friends tam anlamıyla vazgeçilmez bir klasik. New York'ta yaşayan 6 yakın arkadaşın hayatlarını, ilişkilerini ve günlük maceralarını konu alan bu dizi izleyenlerin kalbinde taht kurmayı çoktan başardı. Joey, Chandler, Ross, Rachel, Monica ve Phoebe'nin hayatlarına ortak olmak izleyiciyi hem güldürüyor hem de duygusal anlarla etkiliyor. Diziyi neden izlemelisiniz? Friends, komedi dizilerinin en başarılı ve popüler örneklerinden biri olarak 90'lar ve 2000'lerin başında televizyon kültürünü şekillendirdi. Ardından gelen dizilerin çoğuna bakacak olursanız hep aynı temanın kullanıldığını ya da kullanılmaya çalışıldığını göreceksiniz. Ama Friends'in yeri her zaman çok başka kalacak. Bana göre bu dizinin en iyi yanıysa dizideki karakterlerle kendinizi bağdaştırabilmeniz, onlarla aynı ortamda onlarla arkadaşmış gibi hissedebilmeniz. Bu noktada beni çok etkilediğini sizlere söyleyebilirim. Sıradaki diziye geçelim. Lost. Televizyon tarihinin en çok konuşulan ve en gizemli yapımlarından biri olan Lost, ıssız adaya düşen bir uçak ve ardından yaşananların hikayesini anlatıyor. Fakat bu ada sıradan bir ada değil. Her bölümde yeni bir sır açığa çıkıyor. Karakterlerin geçmişlerine dair derinlemesine incelemeler yapılıyor. Adanın gizemi de izleyiciyi ekrana kilitliyor. Lost dizisi neden mutlaka izlenmeli? Bana göre Lost, sürükleyici bir gizem temalı dizinin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya gösterdi. Ve halen bu temada onun kadar etkileyici bir dizi daha gelmedi ve gelebileceğini de sanmıyorum. Sosyal medya henüz çok aşırı derecede yaygın ve popüler değilken yayınlanmış olan Lost dizisi eğer bugün yayınlanmış olsaydı neler yapardı onu da hiç ama hiç hayal bile edemiyorum. Dizinin en iyi yanına gelecek olursam, bu dizide her bölümde, her sezonda bilgiler, o sır dediğimiz olaylar katman katman açığa çıkıyor ve senaryo şekillenmeye başlıyor. Tabii ki tartışılan finalini de unutmadım. Halen daha bu finali sevenler var ve sevmeyenler var. Sıradaki dizi Sherlock. Dedektif dizilerinin krallarından biri olan Sherlock, Sir Arthur Conan Doyle'un efsanevi dedektifi Sherlock Holmes'un modern dünyadaki maceralarını konu alıyor. Dizide Sherlock her bir gizemi çözmek için akıl dolu yöntemlere başvuruyor. Aynı zamanda Londra'nın karmaşık sokaklarında suçluların peşine düşüyor. Neden mutlaka izlemelisiniz? Sherlock zekice yazılmış senaryosu, hızlı tempolu anlatımı ve görsel olarak büyüleyici kurgusuyla dedektif hikayelerine modern bir soluk getiriyor. Sherlock ve Dr. John Watson arasındaki dinamik izleyiciyi ekran başına kilitlerken her bir bölüm sinematik bir başyapıt gibi işleniyor diyebilirim. Sıradaki önerim Shameless olacak. Ailenin anlamı ne? Shameless bu soruya biraz farklı bir cevap veriyor. Gallagher ailesinin kaotik, trajikomik hayatlarını izlerken hem gülecek
hem de zaman zaman duygusal anlar yaşayacaksınız. Bu Chicago aile draması alkolik bir baba ve onun sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalan çocuklarının hayatlarını absürt bir şekilde ekrana taşıyor. Neden mutlaka izlemelisiniz? Shameless toplumsal sorunları ve aile dinamiklerini absürt komedi ve trajediyle harmanlayarak dizilerde çok sık rastlanmayan bir dengeyi başarıyor. Gallagher ailesi hem kusurlu hem de çok gerçek. Her karakterin derinlemesine işlendiği sıra dışı bir aile dizisi. Dizinin en sevdiğim yanı ise şu: her bölümde sizi çok güldürdüğü anlarda yaşıyorsunuz. Aynı zamanda derin, duygusal sahnelerle de şaşırıyorsunuz. Ve bu denge unsurunu en güzel şekilde yakalayan dizilerden biri ve bu diziyi de izlerken adeta o aileden biriymiş gibi hissetmiştim. Bunu da çok beğenmiştim. Sırada Six Feet Under var. Bir ölüm evi düşünün ama sadece cenaze işlemleriyle uğraşan bir yer değil. Aynı zamanda yaşamın, kayıpların ve ailenin en derin anlamlarını sorgulayan bir ortam. Six Feet Under, cenaze evi işleten Fisher ailesinin etrafında dönerken ölümün hayat üzerindeki etkilerini işliyor. Dizi her bölümde farklı bir ölüm hikayesiyle başlarken karakterlerin iç dünyalarını da açığa çıkarıyor. Bu diziyi neden mutlaka izlemelisiniz? Six Feet Under, ölüm teması etrafında dönen bir dizi olmasına rağmen yaşamın derin anlamlarını keşfetmeye odaklanıyor. Her karakterin kendi içsel yolculuğu izleyiciyi duygusal olarak derinlemesine etkiliyor. Alan Ball'un bu ustaca eseri karakter odaklı dramalarda zirve noktalarından biri olarak da kabul ediliyor. Bu diziye dair en sevdiğim hususlardan bir tanesi ölümü bu kadar gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatması. Gelelim bir sonraki önerime. Prison Break. Michael Scofield'ın planı hazır. Kardeşini haksız yere idam cezasına çarptırıldığı hapishaneden kaçırmak. Prison Break, kaçış planlarının ve akıl almaz entrikaların dizisi olarak izleyiciyi soluksuz bir maceraya sürüklüyor. Her bölümde gerilim artarken kaçış ve sonrasındaki olaylar izleyiciyi ekrana kilitliyor. Neden mutlaka izlenmeli? Prison Break zekice yazılmış planlar ve heyecan verici kaçış sahneleriyle dolu. Michael Scofield'ın stratejik dehası diziyi izlenmesi gerekenler listesine sokuyor. Her sezon farklı bir tehlike ve heyecan sunarak izleyiciyi sürekli tahmin yürütmeye zorluyor. Hapishane dizisi denildiği zaman akla gelen ilk dizilerden bir tanesi ama ben daha çok hapishaneden ziyade kaçış temasını güzel bir şekilde işlediğini düşünüyorum ve en beğendiğim sezonda şüphesiz birinci sezon. Birinci sezonu muhteşem olan bir diziydi Prison Break. Sıradaki önerim sizlere The Office olacak. Modern komedi dizilerinin mihenk taşlarından biri olan The Office, ofis yaşamının absürtlüğünü ve sıradanlığını belki de en komik şekilde işleyen yapımlardan biri. Scranton, Pennsylvania'daki Dunder Mifflin kağıt şirketinin günlük yaşamı Michael Scott'ın liderliğindeki çılgın çalışanlarıyla izleyiciye hem kahkahalar attırıyor hem de karakterlerin sıradan hayatlarını komik bir şekilde sunuyor. Neden mutlaka izlenmeli? The Office, mockumentary tarzıyla komediye yenilik getiren bir yapım. Ofis ortamındaki sıradan insanlar üzerinde büyük kahkahalar attırmayı da başarıyor. Ki ben mockumentary tarzını çok seviyorum. Bu anlamda eğer The Office'i izlediyseniz ve sevdiyseniz şu diziyi de mutlaka ve mutlaka izleyin. Bunu da çok seveceksiniz. Diziye dair söyleyeceğim son nokta ise şu: sadece Michael Scott ve Dwight Schrute karakterleri için bile bu dizi izlenir. Sırada Sons of Anarchy var. Motosiklet çeteleri dünyasının derinlerine inen Sons of Anarchy, yasaların ötesinde yaşanan ve kendi kurallarına göre hareket eden bir grup motosiklet çetesinin hikayesini anlatıyor. Jack Steller, bir baba, bir lider, bir adam olarak kim olduğuna dair sorgulamalara girerken şiddet dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. Neden izlenmeli? Sons of Anarchy, güçlü karakter gelişimi, karmaşık ilişkiler ve suç dünyasının karanlık yüzünü ele almasıyla öne çıkıyor. Aile, sadakat ve ihanet temaları dizi boyunca izleyiciyi derin duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Jack Steller'ın ahlaki ikilemleri ve karakterin dramatik değişimi de diziyi sürükleyici hale getiriyor. Dizinin en sevdiğim yanı ise şu: dizinin yoğun duygusal dramıyla aksiyonu mükemmel şekilde harmanlaması ve bana göre diziler arasında en harika müziklere sahip ilk 5 diziden biri olabilir. Halen daha dizide çalan bazı şarkıları dinliyorum. Mükemmeldi. Sıradaki dizi ise Seinfeld olacak. Bir sitcom efsanesi olan Seinfeld, hiçbir şey hakkında bir dizi olmasına rağmen her şey hakkında olan, günlük hayatın basit ama absürt durumlarını konu alan bir yapım. Jerry Seinfeld ve arkadaşlarının New York'taki yaşamını izlerken normalde sıradan görünen olayların nasıl komik hale geldiğine tanık oluyorsunuz. Neden mutlaka izlenmeli? Seinfeld, klasik bir sitcom olmasının ötesinde toplumsal normları komik bir şekilde sorgulayan bir yapım. Mizah anlayışı, özellikle karakterlerin hayatın en küçük anlarına bile büyük anlamlar yüklemesiyle
izleyiciye farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bu arada final bölümünü hiç ama hiç beğenmiyorum ama genel anlamda o kadar çok beğendiğim bölümleri var ki ve karakterleri o kadar harika ki bu diziyi tekrar izlemek istiyorum ve bazı bölümlerini izliyorum. Sırada Peaky Blinders var. Diziyi açtığınız an İngiltere'nin Birmingham sokaklarında yanan barut kokusunu hissedeceksiniz. Peaky Blinders, 1. Dünya Savaşı sonrası suç dünyasında yükselen Shelby ailesini ve onların acımasız kurnaz lideri Thomas Shelby'yi merkeze alıyor. Zekası, karizması ve sertliğiyle dikkat çeken Thomas, ailesini her daim tehlikenin içinden başarıyla çıkarırken daha büyük güçlere karşı mücadele ediyor. Bu arada filmi de gelecek. İple çekiyorum. Neden mutlaka izlemelisiniz? Peaky Blinders dönem atmosferini mükemmel bir şekilde yakalayan görsel şöleni, çarpıcı karakter gelişimi ve sürükleyici olay örgüsüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen bir yapım. Dizi sadece suç ve güç mücadelesi değil, aynı zamanda Thomas Shelby'nin psikolojik derinliğine ve travmalarına da odaklanarak daha katmanlı bir anlatım sunuyor. Shelby ailesinin büyüme süreci, ihanetler, entrikalar ve güç savaşlarıyla dolu bu hikaye izleyiciyi adeta bir hipnoz halinde tutuyor. Geldik son ikiye ki bu iki diziyi az çok tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Game of Thrones'la devam ediyoruz. Westeros'un devasa ve karmaşık dünyasında taht oyunları ve güç mücadeleleri her daim ön planda. Game of Thrones, krallıkların birbirine karşı verdiği savaşlarla dolu bir hikaye sunarken karakterlerin zenginliği ve çok katmanlı yapısıyla modern televizyonun en büyük yapımlarından biri haline geldi. Neden mutlaka izlenmeli? Game of Thrones epik ölçekli hikaye anlatımı, devasa karakter kadrosu ve şok edici olay örgüleriyle dünya çapında milyarları kendine bağladı. Politika, ihanet, aşk ve savaş dolu bu hikaye fantastik dizi dünyasında çığır açtı. Son sezonlarındaki rezaletler olmasaydı bana göre açık ara en iyi diziydi diyebilirim. Ama son sezonlardaki sıkıntılar nedeniyle başa baş bir mücadelede yerini korumaya çalıştığını da söyleyebilirim. Çok sevdiğim, çok beğendiğim ve her zaman yeri çok ayrı olabilecek, çıtayı çok yukarı taşımış bir dizi. Game of Thrones. Bir efsane. Geldik listedeki son sıraya. Evet, Breaking Bad'den bahsediyorum. Televizyon tarihinin en büyük anti kahramanı olan Walter White'ın tehlikeli yolculuğuna hoş geldiniz. Breaking Bad, kimya öğretmeni Walter'ın uyuşturucu lorduna dönüşme hikayesini ele alırken ahlaki çöküşü ve güç mücadelesini mükemmel bir şekilde ekrana taşıyor. Neden mutlaka izlenmeli? Breaking Bad, karakter gelişimi ve gerilimi açısından modern televizyonun zirve noktası olarak kabul ediliyor. Walter White'ın küçük bir suçludan büyük bir imparatorluğa nasıl adım attığını, nasıl tırmandığını izlemek izleyiciyi her bölümde nefes kesen bir heyecana sürüklüyor. Dizi tarihinde bıraktığı etki büyük. Anti kahraman temalı dizilerin artmasına ve karakter odaklı dramaların yükselmesine ilham veren Breaking Bad, televizyonun altın çağının en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Walter White ve Jesse Pinkman'ın ikonik karakterleri diziyi unutulmaz kılan unsurlardan sadece ikisi. Bu diziye dair en iyi yanları saymak istesek bir bölüm daha çekmemiz gerekeceği için bu kısmı geçiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu diziyi her zaman izleyin, izlettirin ve gerçekten yeri çok ayrı olacak, çok başka olacak. Böylelikle mutlaka izlenmesi gereken 20 dizinin sonuna geldik. Her biri televizyon dünyasında devrim yaratmış, karakter derinliğiyle, etkileyici olay örgüleriyle unutulmaz hale gelmiş yapımlar. İster komedi, ister dram, ister aksiyon olsun bu diziler size unutulmaz anlar yaşatacak, buna kefilim. Peki bu dizilerin kaç tanesini izlediniz? Yorumlarda buluşalım. İlerleyen haftalarda yepyeni içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.